Kenan Yıldız sakatlıktan döndü ve Avustralya maçında oynayacak mı? Real Madrid transferleri açıklamaya başladı. Milli takımdan haberler, Real Madrid'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, Dünya Kupamız da geldi. Dünya Kupası'nı sipariş vermiştik. O da geldi. 10.000 abone olduk. Onun için de çok teşekkür ederim. Çok geç bir saatte yayın açmıştık. Bugün de yine 10.000 aboneye özel canlı yayınımız olur dostlar. Büyük ihtimalle hepinizi canlı yayına bekliyorum. Akşam 10-11 gibi açmayı düşünüyorum. Hepinizi bu özel günde bekliyorum. Tabii 10.000 abone inanılmaz bir rakam değil ama benim için önemli. Hepinizi bu canlı yayına bekliyorum. Yine samimi güzel bir yayın olur inşallah. Kupamızı da yeni yerine bırakalım. Evet, Dünya Kupası başlıyor dostlar. Bizim çocuklar diye paylaşılıyor. Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun ve Barış Alper Yılmaz kapakta arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. Pazar günü çok güzel bir maç olur umarım. Real Madrid'in paylaşımı geliyor. Dünya Kupası için hazırız diyor. Arda Güler detayını gördüyseniz eğer. Burada bir Arda Güler kartı da mevcut arkadaşlar. Uruguay var, Belçika var, Fransa, İngiltere, Brezilya şeklinde paylaşılmış arkadaşlar. Real Madrid'in milli takıma gönderdiği oyunculara güzel bir gönderi olmuş dostlar. İspanya'da Marca gazetesi arkadaşlar yazıyor. Bernardo Silva Real Madrid'le anlaştı arkadaşlar. Real Madrid'in yeni transferi Bernardo Silva. Sizce gerek var mıydı? Bence hiç gerek yoktu bu oyuncuya. Neden böyle garip transferler oluyor? Ve çok garip bir sezon bizi bekliyor arkadaşlar. Hem Mourinho olsun hem de yapılan transferlere bakarsanız ne kadar garip bir sezon olacağının farkındasınızdır umarım. Yani Arda Güler bu kadronun neresinde olacak? Bu oyun planının neresinde olacak? Bilmiyoruz dostlar. Yakından takip edeceğiz. Ben Mourinho'ya 3 ay falan veriyorum. Tabi bu sözler burada kalıyor. Belki de Mourinho Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapacak. Belki de Arda Güler'i daha çok parlatacak ve belki de La Liga'ya alacaklar ama orası bilinmez. Hiç de öyle gözükmüyor. Bernardo Silva Real Madrid'de Manchester City'de şu anda kazandığından daha düşük bir maaş alacak. Kulübün koşullarını, şartlarını kabul etti. Haberi yapan da Fabrizio Romano'ydu. Evet, 4-3-3'te paylaşıyor. Mourinho'nun transferleri dostlar. Ya Real Madrid'in transferleri diyelim. Mourinho geliyor. Denzel Dumfries, Konate geliyor ve Bernardo Silva. Hemşerisini takıma alıyor. Jose Mourinho arkadaşlar. Yani başka Portekizli kimleri getirir bilmiyoruz. Vitinha'lar var, João Neves'ler var. Bakalım kimler gelecek daha Real Madrid'e. Mbappe tabii ki eğitim sahamızda burada. Paris Saint-Germain oyuncularının hepsini tebrik ettim. Harikaydılar. Zirve bir anın içinde diyor arkadaşlar. Sen gittikten sonra tabii ki de zirve bir anın içinde olur. Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını falan kutlamış. Fransa milli takımındaki takım arkadaşlarının. Hem Paris Saint-Germain hem Fransa'da oynayan arkadaşlarını kutlamış. Evet, yine Arda Güler ve transfer haberleri önümüze çıkıyor arkadaşlar ve bunları sizlerle paylaşıyoruz. Paris Saint-Germain'in Arda Güler için 120 milyon euroluk bir transfer hamlesi hazırlandığı biliniyor. Fransız devi yetenekli Türk futbolcuyu futbolun en parlak yeteneklerinden biri olarak görüyor ve gelecekte bir Ballon d'Or kazanma ihtimali potansiyeline sahip olduğuna inanıyorlar. Evet, haber bu yönde arkadaşlar. Arda Güler'in ileride Ballon d'Or alacağını da söylüyorlar, ekliyorlar. Bunda hepimiz hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Evet, başka bir Real Madrid sayfası Chelsea Arda Güler için yaklaşık 138 milyon dolarlık bir teklif hazırlıyormuş. Chelsea'de Arda Güler'i istiyor ama ben kesinlikle en son ihtimalin Chelsea olmasını söylüyorum. Avrupa kupalarında yoklar abi. 10. olmuş bir takımdan bahsediyoruz. A milli takımımız Vancouver'da ilk antrenmanını yaptı. Sanırım bu şekilde okunuyor, bilmiyorum ama Vancouver neyse bilmiyorum ismini. Oradayız. Evet arkadaşlar, Kanada'ya gittik. Kanada'da milli takımımız, ilk maçımız Avustralya ile olacak. Ve bu arada Avustralya'nın o orta saha oyuncuları bizi böyle bayağı bir küçümsemişler arkadaşlar. Açıklamalar yapmışlar oyuncular basın toplantısında. İşte onlar 24 yıl sonra geliyor. Onlar çok heyecanlı. Heyecanlarına yenilirler. Biz buralara alışkınız. Biz buraları biliyoruz. Tarzında konuşmalar yaptılar arkadaşlar. Çok güzel. Böyle konuşmaya devam edin. Onlardan çok başarı bekleniliyor. Onlar çok baskı altında. Biz çok rahatız dediler. Biz tabii ki de başarı istiyoruz milli takımdan. Ya bir Türk ve bir futbol varsa işin içinde zaten beklenti her zaman çoktur. Hem Avrupa Kupası beklentisi, hem iyi bir transfer, hem kupalar, hem milli takım gelince orada bir zafer her zaman. Açız bunlara. Tabii ki de baskı vardır ama o oyuncular bu baskıların üstesinden gelebilecek oyuncular. Biri Real Madrid'de oynuyor, biri Inter'de oynuyor, birisi Juventus'ta oynuyor arkadaşlar. İnanılmaz oyuncularımız var. O yüzden istediğimiz kadar da biz baskıda kuralım. Onlar bu baskıyı her türlü kırıyorlar arkadaşlar. Evet, welcome back. Kenan Yıldız geri döndü arkadaşlar. Sakatlıktan geri döndü ama bir şeyler fark ettim. Bizim çocuklar Vancouver'da ilk antrenmanını yaptı. Sakatlığı bulunan Kenan Yıldız idmanın ilk bölümünde takımla çalışırken basına kapalı bölümde bireysel çalışmalarını sürdürdü. Kenan Yıldız'ın bu bir görüntüsü var arkadaşlar. Orayı da ilerleyen bölümde birazdan göstereceğim. Kim Kardashian Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanacağına dair bir isim var. Ya tamam abla ya. Okan Buruk gruptan çıkma ihtimalimiz %99 inşallah. Evet.
Evet, Real Madrid sayfalarından birisi. Muhabir sanırım, muhabir demek galiba. Muhabir soruyor. Musiala mı Arda Güler mi diyorlar. Alman futbolunun efsanesi Mihail Ballack arkadaşlar Arda Güler'i seçiyor. Sami Khedira da Arda Güler'i seçiyor. İkisi de Bayern Münihli, ikisi de Alman milli takımında oynamış, uzun yıllar ter dökmüş oyuncular ve şu anda da Alman milli takımının genç yeteneklerinden birisi olan Musiala ile Arda Güler karşılaştırıldığında Arda Güler'i seçecek kadar da objektifler arkadaşlar. Tebrik ediyoruz buradan Alman futbolcuları. Rodri Dünya Kupası şampiyonluğu için Ballon d'Or'umu feda ederdim. Ya o Ballon d'Or'un ben sana neden verildiğini bile bilmiyorum. Sen o Ballon d'Or'u en iyisi git Vinicius Junior'a ver. Bak benden böyle bir söz duyamazsınız. Çünkü o dönem bence Vinicius Junior hak etmişti. Garip bir ödül olmuştu onun için. O yüzden o da o kadar benimseyememiş ki Ballon d'Or'umu falan veririm diyor. Arkadaşlar 10.000 abone olduk biliyorsunuz. Daha fazla abone olarak bizi hemen 20.000 abone de yapabilirsiniz. Like atarsanız bunların önü de açılıyor. Like attıktan sonra hype hakkını kullanmayı unutma. Evet, Beşiktaş'ın golcüsü arkadaşlar. Gol atıyor 80'de arkadaşlar. Yani Türkiye maçı dışında çok böyle inanılmaz bir maç yoksa o saatte kalkıp maç izlemiyorum arkadaşlar. Evet, Oh'un açıklaması. Öncelikle kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu. Aslında bugün maçtan önce kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Ateşim 38 dereceye kadar çıktı ve acaba maça çıkabilecek miyim diye düşündüm. Ancak buradaki tüm personelimiz benimle çok yakından ilgilendiler. Onların sayesinde bugün sahaya çıkabildim ve gol atabildim diyor. Her yerde gol atıyor bu adam. Evet, bu hakem hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani bu hakem garip bir hakem, damga vurmuş sanırım. İlk maçı ben kaçırdım çünkü Perşembe günü artık sahneye başladık. Sahnedeydim. İlk maçı izleyemedim. Evet, şöyle bir olay olmuş. 3 tane kırmızı kart göstermiş sanırım. 2026 Dünya Kupası açılışında günün görüntüsü. Hakem Wilton Sampaio'nun küresel alay konusu olan utanç verici anı. Brezilyalı hakem Meksika ile Güney Afrika maçı sonrasında taraftarların ve medyanın konuşma konusu haline geldi. VAR teknolojisiyle bir pozisyonu inceleme sonrasında bu sırada Simba Zwane adlı oyuncunun kırmızı kart gördüğü olayda Sampaio 2026 Dünya Kupası'nda uygulanan sisteme göre kararı taraftarlara açıklamak için mikrofonunu kullandı. Ancak sürpriz söylediklerini neredeyse kimsenin anlamamasıydı. Görüntü hızla sosyal medya platformunda yayıldı arkadaşlar. O dili de içine sok bakalım. Brighton Ferdi Kadıoğlu'nu paylaşıyor arkadaşlar. Temsil etmeye hazır 8 Brighton'lı oyuncumuzu Dünya Kupası'nda takip edin diye de paylaşıyorlar. Bakın bu da bir reklamdır. İngiliz kulübü Ferdi'yi takip edin diyor ve diğer oyuncuları. Ve Kenan Yıldız'ı da paylaşıyor. Juventus resmi sayfası arkadaşlar. Resmi sayfasının haberini dün yaptım. Bu da diğer ülkelere olan sayfasının paylaşımı. Dünyaya Yolculuk Kupası yani Dünya Kupası. Bugün zirvede Kenan Yıldız ve Türk bayrağı ve o parıltı arkadaşlar. Sakatlığı olmasaydı. Ah Juventus. Ah ulan Juventus. Sizin yüzünüzden ilk maçta kaçırıyoruz. Sakat oynattılar Kenan Yıldız'ı ve artık onun cenemesini çekiyor arkadaşlar. Umarım bir an önce dönüp milli takımımıza da katkı sağlar. Kenan Yıldız'a geçmiş olsun diliyoruz. Zlatan İbrahimovic bir açıklama yapıyor. Onun her zamanki açıklamaları biliyorsunuz. Hakan iyi bir adam. Benim sayemde gelişti ve cesaret kazandı. Kulağa kötü geliyor olabilir ama trajik bir durumdan faydalandı. Eriksen maçta kalp krizi geçirince Inter'in o pozisyonda bir oyuncuya ihtiyacı oldu ve Hakan'a kapı açıldı. Ondan önce Inter'den ya da başka bir kulüpten ona gelen bir teklif yoktu. Onun önündeki meydan okuma şuydu. Aynı şeyleri İbrahimovic olmadan da yapabilir miyim diyor ego adam. Arda Güler Real Madrid'in efsanesi olmak istiyorum. İdollerim kim mi? Cristiano Ronaldo, Zidane, Guti, Mesut Özil ve Alex'i de ekleyelim buraya. Alex de var. Bu kulübün efsanesi olmak istiyorum diyor. Bu sözler Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğini tam olarak nasıl gördüğünü ortaya koyuyor. Genç Türk yıldız sadece büyük oyunculardan ilham almakla kalmıyor. Efsanevi beyaz formayı giymiş en büyük ikonlara hayranlıkla bakıyor. Cristiano Ronaldo'nun kazanma zihniyetinden, Zidane'ın zerafetine, Guti'nin yaratıcılığından, Mesut Özil'in vizyonuna kadar Arda Güler en iyileri incelemiş. Ama en çok dikkat çeken kısım ifadesinin son bölümü. Bu kulübün efsanesi olmak istiyorum. Birçok genç oyuncu için Real Madrid'de oynamak bir rüya. Arda içinse bu sadece başlangıç. Hırsı maçlarda kupa veya bireysel ödüllere sığmıyor. Kalıcı bir miras bırakmak ve büyürken hayranlıkla izlediği isimlerin yanında yer edinmek istiyor. Henüz 21 yaşında olan Arda Güler, Real Madrid'in imzasını kapmak için savaştığı yeteneğin parıltılarını zaten göstermiş durumda. Şimdi amacı net, kulübün tarihinde kendi bölümünü yazmak ve Santiago Bernabeu'nun bir sonraki büyük idolü olmak arkadaşlar. Sizce olabilir mi Arda Güler? Yorumlar kısmına bir düşün bakalım. Yağız Sabuncuoğlu milli takımdan sonra bence transfer yapacak oyuncular olacak. Şimdi bu not düşsün. 5 tane falan olur bence en az. Hatta 11'inde bile 5 tane olabilir diyor. Hakan takım değiştirecek diyor. Merih, Barış, Uğur, Zeki, Ferdi de diyor. Bakalım bu dedikleri çıkacak mı? Courtois sözleşme yenilemesi mi? Real Madrid'de genel kural 30 yaşından itibaren sözleşmelerin yıl bazında yenilenmesidir. Bu konuda tam
tamamen sakinim diyor. Şu anki performansımı sürdürürsem yenileme hiçbir sorun olmayacak. Ama Real Madrid bir dünya devi kulüp ve bir noktada benim yerime birini düşünmek zorunda kalacaklar. Ama benim açımdan ideal senaryo kariyerimi Real Madrid'de bitirebilmek arkadaşlar. O şekilde açıklıyor. Real Madrid için önemli bir parça Courtois. Arda Güler sol ayağıyla yaptığı inanılmaz kontrolden sonra ben gidiyorum diyor. Daha ne yapabilirim diyor. Garip bir top kontrolü yapmış. Ben gidiyorum diyor abi. Siz antrenman yapmaya devam edin diyor. Evet, Kenan Yıldız paylaşıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor arkadaşlar. Besmelesini çekmiş, paylaşımını yapmış. Evet, burada da Kenan Yıldız antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı arkadaşlar. Sonra salona geçti yine. Kimler paslaştı burada? Görüntü çok güzeldi. İzleyebilirsiniz, her yerde vardır videosu. Arda Güler, Can Uzun ve Kenan Yıldız paslaşarak burada koşuyorlar. Çok güzel bir görüntü. Kenan Yıldız, Can Uzun ve Aral Şimşir arasındaki samimi sohbet dikkat çekti arkadaşlar. Aral Şimşir de geliyor burada arkadan. Kenan Yıldız Can Uzun'a bileğini gösteriyor. Aral Şimşir geldiği zaman da bacağının arkasını gösteriyor arkadaşlar. Sakatlığı devam ediyor. Yani garip bir şey seziyorum ben burada. Umarım çok ciddi değildir. Fransa şampiyon olacak ve sen gol atmayacaksın, kabul eder misin? Mbappe'nin cevabı, imzalarım, hem de silinmez bir kalemle diyor. Biz de buna inanıyor muyuz? Hayır. Mourinho Arda Güler'in büyük bir hayranı. Gelecek sezon kilit bir oyuncu olacak. Bu yaz kim gelirse gelsin ya da kim giderse gitsin, kulüp çeşitli haberlere göre zaten 3 vazgeçilmez oyuncuyu iletti. Courtois, Arda ve Mbappe diyorlar arkadaşlar. Mourinho'nun hayran olduğu bir isim diyorlar. Ne dersiniz? Evet, Galatasaraylı futbolcu Lang'dan Eren Elmalı'ya berber nerede diyor arkadaşlar. Öyle yazmış. Eren'in stilini beğenmemiş ama sanırım saçları ördürmüş. Harbiden fena bir şey geliyor diyor arkadaşlar. Eren Elmalı sanırım bu saçlarını ördürmüş diyorlar. Milli takım için bir tarz değişikliği. Dünya Kupası için diyelim. Arda Güler ve Höyz'ün bir ürünün reklam çekiminde arkadaşlar. Bunu da Dünya Kupası'na gitmeden önce çekmişler. Hayatında verdiği en doğru karar arkadaşlar. Saç bir insanı ne kadar değiştiriyor. Keşke benim de saçım olsa birazcık daha. Ben de biraz daha yakışıklı olabilirdim. Senegal maçı hakkında Mbappe neler demiş? Mbappe, Dünya Kupası'ndaki ilk maçı Afrika şampiyonu ile oynuyoruz. Sonunda onlar mı yoksa Fas mı şampiyon oldu bilmiyorum. Neyse, Afrika şampiyonu diyelim diyor. Ya takım arkadaşına bu kadar ayıp edemezsin ya. Bu kadar baskı altına alıp bu şekilde ayıp edemezsin. Fas'la Fransa karşılaşırsa Fas'ı destekliyoruz. Brahim'in yanındayız. Hakan Çalhanoğlu, Milan'dan Inter'e transfer olmak kolay değildi. Ancak bu adım attıktan sonra doğru kararı verdiğimi anladım. Inter'de 8 kupa kazandım. Dile kolay. İtalya'da kazanabilecek her şeyi kazandım diye de not düşüyor. Artık burada bir vizyonum kalmadı mı demek istiyor acaba? Yoksa bir transfer söylentisi mi? Maç oynandığı sırada yemek yiyen taraftarlar gündem oldu. Dünya Amerika Birleşik Devletleri'nin taraftarlarını tanıyor. Ya arkadaşlar, bu nasıl bir görüntü ya? Buraya yemek masaları konulmuş. Adamlar maç oynuyor. Gidin evden izleyin abi ya, böyle bir taraftar olacaksanız. Bana garip geliyor ya. Şuna bak ya, adam yemek yemeye maça gelmiş. Sanki mekandasın ya. Sanki kafeye geldin. Can Uzun, Kenan Yıldız ile 5 yaşından beri arkadaşız. Birlikte büyüdük. Şimdi birlikte Dünya Kupası'ndayız diyor arkadaşlar. Herkese nasip olur mu böyle bir çocukluk ve gelecek? Can Uzun milli takım sürecinde Türkiye dışında bir seçenek düşünmediğini söyledi. Helal olsun sana. Ben Türk'üm, ben de. İlk günden itibaren Türkiye'yi seçeceğimi biliyordum, ben de. Ebeveynlerim de Türk, benim de. Ben kendimi Türk hissediyorum, ben de. Bugün buradaysam Türk olduğum için buradayım. Türk hissettiğim için buradayım. Biz de. Evet, böyle bir kadro sunulmuş. Bernardo Silva geldikten sonra Arda'yı sağ tarafa atmışlar arkadaşlar. Ya şu çocuğu 10 numara pozisyonuna koymak zor olmamalı. Mourinho, sen bari becer bunu. Ancelotti, Alonso, Arbeloa bunlar beceremedi. Mourinho 10 numaraya almayı düşünür mü acaba Arda Güler'i arkadaşlar? Mourinho Victor Osimhen'i Real Madrid'e istiyor. Ne dersiniz dostlar, olur mu? Dünya Kupası ve Shakira muhteşem ikili arkadaşlar. Dünya Kupası denilince akla tabii ki de Shakira ve şarkıları geliyor. 12 yaşındaki top toplayıcı çocuk arkadaşlar. Evet ya, inanılmaz ya, düşsenize bir amatör ligde maç oynanıyor, arkada Arda Güler top topluyor. Şimdi o çocuk Dünya Kupası'nın milli takım için en büyük umutlarından bir tanesi. Ve fotoğrafa bak, ne muhteşem bir fotoğraf. Arda Güler ve üstte Dünya Kupası görseli. Hadi lan. Evet, bu güzel görselle de videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype hakkını kullanmayı unutma. Daha fazla video istiyorsan ve gelişmemizi istiyorsan abone olduktan sonra bildirim zilinden tümünü aç. Artık maçları da canlı yayında izleyeceğiz. Hepinizi canlı yayınlara bekliyorum dostlar. 10.000 abone olduk. Bu videoya da 1000 like gelsin onun şerefine. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.